Gözlerinizi kapatın ve bir baba figürü hayal edin. Otoriter ama pamuk kalpli, pala bıyıklı, zengin bir fabrikatör ya da merhametli bir hakim. Türk sinemasında o belirdiğinde hikayenin sonunda iyiliğin kazanacağını bilirdik. Çünkü onun olduğu yerde kötülüğün üstün gelmesi neredeyse imkansızdı. O, Türkiye'nin sinemadaki vicdanıydı. Yeşilçam'ın tonton dedesiydi. O, Hulusi Kentmen'di. Bugün size sadece sıradan bir oyuncuyu değil, denizaltılardan film setlerine uzanan, disiplinle sanatın iç içe geçtiği, halkın zengin zannettiği ama aslında mütevazı bir emekli subay olan bir efsanenin gerçek hikayesini anlatıyorum. Hulusi Kentmen'in hikayesi bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Tırnova şehrinde başladı. Doğum tarihi çeşitli kaynaklarda 1909, 1911 ya da 1912 olarak farklılık gösterse de aslında resmi olarak 1911 doğumlu olarak görülmektedir. Küçük yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç ettiği ve çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdiği biliniyor. Sanata olan ilgisi ilk defa Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda filizlense de gençliğinde kalbini asıl çalan şey deniz oldu. Deniz Astsubay Okulu'nda eğitim aldı ve deniz kuvvetlerinde denizaltıcı bir astsubay olarak vatan görevine başladı. Denizaltı görevlerinden sonra deniz dikim evine tayin edildi ve askeri disiplini hayatının merkezine koydu. Kaderse 1937 yılında Kadıköy Halk Evi'nde onun yolunu çizdi. Bir arkadaşının provasını izlemeye giden Kentmen, oyuncu eksikliği yaşanınca "Sen sahneye çıkar mısın?" teklifiyle karşılaştı. Hisse-i Şaiya adlı oyunla sahneye ilk adımını attı. O anı yıllar sonra "Işıklar yanmaya başladığında hayatıma bir mikrop bulaştı" diyerek anlatacaktı. Ancak büyük bir sorun vardı. O hala bir askerdi. Uzun yıllar boyunca hem deniz astsubayı olarak görev yaptı hem de komutanlarından gizlice film setlerine koştu. Gündüzleri üniformasıyla görevdeyken boş zamanlarında kostümünü giyip kamera karşısına geçiyordu. Filmler vizyona girdiğinde ünü yayılınca komutanları durumu fark etti. Ama onun disiplinine ve sanat aşkına duydukları saygı sayesinde bu durumu hoşgörüyle karşıladılar. 1942 yılında senede bir gün filmi çekimi için teklif aldığında mutluluktan havalara uçtuğunu söyler. 1961 yılında astsubaylıktan emekli olana kadar bu çift kimlikli hayatı sürdürdü. Emekli olduktan sonra tamamen sinemaya yöneldi, kendi tiyatro topluluğunu kurdu ve Anadolu'yu karış karış dolaştı. Kariyeri boyunca 500'e yakın filmde rol aldı. İlginçtir ki bir kez kötü adam olmayı denemişti ama kendi deyimiyle tipi müsait olmadığı için ağzına yüzüne bulaştırmıştı. O hep iyilerin safında kalmalıydı. Onu seslendiren Kemal Ergüvenç ve Rıza Tüzün'ün sesleriyle birlikte Babacan karakteri öyle özdeşleşti ki halk onu adeta gerçek babası gibi sahiplendi. Hulusi Kentmen hakkında en çok anlatılan şehir efsanesi zengin rollerini oynayıp set bitince durakta otobüs bekleyen fakir adam hikayesiydi. Kendisi de bir röportajında zengin görünümlü fakir adam ifadesini kullanmıştı. Oysa gerçek biraz daha farklıydı. Bir evi vardı, emekli maaşı vardı ve Amerika'dan bizzat getirdiği 1956 model bir Chevrolet otomobili vardı. Durakta çekilen o meşhur fotoğrafsa 1970 yapımı Güzel Şoför filminin setinden bir kareydi. Ama o paraya hiçbir zaman büyük anlamlar yüklemedi. Bir gün film setinde giydiği kostümün cebinde parasını unuttuğu için Kısırkaya'dan Kilyos'a kadar tam 8 kilometre yolu yürümek zorunda kalmıştı. Set işçilerinin aç çalışmasına ise asla göz yummaz, ekmeğini onlarla paylaşırdı. Onu sadece bir oyuncu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Hulusi Kentmen aynı zamanda usta bir keman sanatçısı ve amatör bir fotoğrafçıydı. 1980 yılında İzmir Fuarı'nda Hülya Koçyiğit'in kadrosunda keman çalıp parodiler yaparak sahneye çıktı. Sinema emekçilerinin sömürülmesine karşı da hiç sessiz kalmadı. Atıf Kaptan ve Alişen gibi isimlerle birlikte Sinema Sanatçıları Derneği'ni kurarak sendikal haklar için mücadele etti. 1989 yılında yaşlılık üzerine verdiği bir röportajda "İnsan sevdiği müddetçe mutlu olur, yaşlanmaya vakit bulamaz" diyerek hayata bakışını özetlemişti. Yeşilçam'ın koca çınarı Hulusi Kentmen,
20 Aralık 1993'te böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtaramadık. ...81 ya da 84 yaşındaydı. Bu bile onun hayatındaki küçük belirsizliklerden biriydi. Cenazesi Kemal Sunal'dan Türkan Şoray'a kadar tüm Yeşilçam'ın akın ettiği, bir ömür boyunca biriktirdiği dostlukların sessiz bir aynası gibiydi. Bugün onun hatırası bir Google'ın Doodle'ında, torunu Melek Kentmen'in yazdığı kitapta ve İzmit'teki müze evinde yaşamaya devam ediyor. O denizlerin subayıydı, sahnelerin efendisiydi. Hepimizin hiç tanışmadığı ama sanki çocukluğundan beri bildiği o tonton dedesiydi. Hulusi Kentmen bize paranın değil, dürüstlük, emek ve sevginin gerçek zenginlik olduğunu öğreten Yeşilçam'ın ölümsüz Hulusi babası olarak kalacak. İyi ki bu dünyadan bir Hulusi baba geçti. Ruhu şad olsun. Sevgiyle kalın.